Merhabalar arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere hep köpeklerden bahsediyoruz. Ama bugün kendi ilgi alanım olan kedilerden de bahsetmek istiyorum. Kedi insanı mısınız, köpek insanı mısınız ya da bir evcil hayvanla birlikte yaşamak istiyorsanız tercihiniz de kedi ya da köpek şeklindeyse nasıl tercihte bulunmanız gerekli olduğu ve hangisi size uygun, hangi tür size uygun? Bu konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk etapta kedilerden bahsedeceğim. Birincisi, her ne kadar köpeklerle ön plana çıkmış olsam da kendime ait 10 tane kedim var. 8'i evimde benimle birlikte yaşayan, köpeklerimle de bir arada yaşayan kediler. 2 tane de çiftliğimizde kedimiz var. Bizlerle birlikte yaşayan köpek çiftliğinin fedaileri. Bir tanesi de burada. Kissa. Evet, kedi insanı mısınız, köpek insanı mısınız? En başta kedilerden bahsedeceğim. Tabii ki bu iki tür birbirinden farklı ama geçmişe baktığımız zaman tarihte köpek ve kedi yüzyıllardır insanla bir arada yaşayan canlılar. Tarih süreci içerisinde birçok değişikliğe uğramış, birçok manipülasyona uğramış olan canlılar, kediler ve köpekler. Bu da tabii ki insanla bir arada yaşamanın, insanla bir arada olmanın getirdiği şeyler ve biliyorsunuz tüm dünyada hiçbir hayvan yoktur ki kedi ve köpek haricinde bu kadar kendi türü içerisinde farklı fiziksel özelliklere sahip ırklar şekillenmiş olsun. Bunun sebebi de nedir? İnsanla olan yakın dirsek teması. Çünkü ilk etapta fonksiyonlarından yararlanma hedefli olarak işbirliği yapan insanlar kedi ve köpeklerle daha sonrasında bu türle duygusal bir diyalog içerisine girmiş ve beğendiği fiziksel özelliklerini ortaya çıkartmak hedefli olarak melezleme çalışmaları, seleksiyon çalışmaları yapıp insan manipülasyonu ile birlikte birçok ırk, kedi ırkı ve köpek ırkı şu günümüzde yüzlerce kedi ve köpek ırkı ortaya çıkmıştır. Kediler tabii ki tür olarak köpeklerden oldukça farklı canlılar. Bahsettiğim gibi evcilleşme sürecinde de farklılıkları var. Tabii ki davranışları, alışkanlıkları da köpeklerden farklı. Kediler daha çok ortamlarına oryante olan canlılar. Yani ortamlarına düşkünlüğü olan canlılar ama tabii ki insanla mutlaka ilişki içerisinde olan, sahiple ilişkisi yoğun olan bir canlı ama köpek kadar interaktif diyalog içerisine giren bir canlı değil. Kediler bu anlamda köpeklerden biraz daha farklılar. Ortamlarına oryantasyonları çok yüksek ama tabii ki sahip ilişkisi var. Fakat köpeklerde olduğu kadar sahip ilişkisinde interaktif değiller kediler. Biraz nevi şahsına münhasır canlılar ama tabii ki bir kediyle diyalogda olmakta çok büyük kazanım. Ben de yaklaşık olarak 12-13 yıldır kedilerle bir arada yaşıyorum ve muazzam canlılar. Onları tanımak, onlarla ilişki içerisinde olmak ayrı bir keyif. Ama kediyi tercih etmek gibi bir düşünceniz varsa şunu göz önünde bulundurmalısınız. Kedi canı isteyince diyalog kuran, canı isteyince diyalogdan uzaklaşabilen bir canlı. Köpek kadar her istediğinizde sizinle ilişki kuran veyahut da sürekli dirsek teması içerisinde olmaya çalışan bir canlı değil. Daha çok evde vakit geçirmeyi seven, özellikle kitap okumayı seven, işte evde kış aylarında, yaz aylarında evden çok çıkmayı sevmeyen, dışarıda outdoor sporlara çok düşkün olmayan, gezmeyi dolaşmak yerine evde kahvesini içip kitabını okuyup müziğini dinlemeyi seven bir insansanız ve özellikle köpeğin sorumluluğu kediden çok daha farklıdır. Kediler çok daha kolay bakılan canlılar. Çok fazla eğitim manipülasyonu gerektirmeyen canlılar kediler. Örneğin tuvalet alışkanlıklarını çok kolay bir şekilde öğrenirler. Birçok kedi sahibi kedisine bir kez kumunu tanıtmıştır ve ondan sonra hayatı boyunca kedi hep kumuna tuvaletini yapar. Dışarıda düzenli gezinti ve egzersize ihtiyaç duymayabilir. Ev içerisinde çok rahat oryante olabilen canlılardır. Keyif düşkünüdürler. Günün büyük bir kısmını doğadaki yakın türdeşleri gibi uyuyarak geçirmeyi, dinlenerek geçirmeyi severler. Ama tabii ki yine de içgüdülere sahiplerdir, bir takım dürtülere sahiplerdir, avlanmak isterler. Bunu da evde kedinizde çok fazla enerji harcamadan birkaç oyuncakla kedinizin avlanma dürtüsünü doyurmanız mümkün. Dediğim gibi inaktif insanlar, sorumluluk çok fazla istemeyen,
takım sporları ya da ikili diyaloglarda yönetmeyi sevmeyen bir insansanız kedi sizin için tam fit olan bir canlı. Çok keyifli bir canlı kedi. Beslenmesi köpekten birazcık farklı. Kediler tam karnivor sayabileceğimiz canlılardır. Köpekleri semi karnivor olarak kabul ediyoruz. Kediler daha karnivor, daha etçil olan canlılar. Ama beslenmeleri köpeklerden dediğim gibi bu anlamda biraz farklılık içeriyor. İhtiyaçları biraz daha farklı. Soğuk havayı hiç sevmezler. O yüzden soğukla ilgili diyalogları pek yoktur. Suyu çok fazla sevmezler. Bazı kedi ırkları haricinde suya karşı tahammülsüzlerdir. Ama sizi çok şaşırtacak davranışları vardır. Çok hoşunuza gidecek. Eğer bir kedi sahibi olursanız her gün onunla ilişkiniz farklı bir anlam kazanabilir. Her gün sizi şaşırtabilir. Her gün onu daha çok sevebilirsiniz. Daha çok düşkün olabilirsiniz. Söylediğim gibi keyiflerine çok düşkünlerdir. Özellikle böyle çok uygunsuz zamanlarda sizinle diyalog kurmaya çalışırlar. Gazete okuyacak olursunuz, pat diye gelip gazetenin üstüne yatarlar. İşte geceliğin çok yorgun bir şekilde yatarsınız, gelip suratınızın üstüne yatarlar. Değişik canlılardır ama son derece keyiflidirler. Dediğim gibi aktif yaşantıdan hoşlanmıyorsanız, evinizde daha çok vakit geçirmeyi seviyorsanız ve bir başka tür dışı canlıyla ilişki kurmak istiyorsanız kediyi seçebilirsiniz. Kediler de tıpkı köpekler gibi tüy döken canlılardır ama kendi kendilerini tımar ederler. Çok uzun tüylü kediler haricinde kediyi ayrıca tıraş etmeniz, düzenli olarak yıkamanız falan gerekmez. O yüzden köpeğe göre çok daha kolay bakılan bir canlıdır. Çoklu birlikteliklere, sürü hayvanı tam olarak sürü hayvanı olmamasına rağmen çoklu birlikteliklere köpeklerden daha toleranslıdırlar kediler. O yüzden birkaç kediyle bir arada yaşamak çok mümkün. Videonun başında söylediğim gibi benim evimde 8 tane kedim var ve gayet sükunet içerisinde köpeklerle birlikte yaşıyoruz. Gelelim köpeklere. Biliyorsunuz köpekler, bu kanalı takip edenlerin çoğu köpek sahibi zaten. Köpekler daha çok yönetmeyi seven, takım oyunlarını seven, dışarıda vakit geçirmekten, doğa sporlarından hoşlanan, daha çok outdoor yaşantıyı seven, sosyalitesi daha yüksek insanlar köpeği tercih edebilirler. Ama tabii ki şunu da düşünmek gerekiyor. Köpek kediden çok daha fazla sorumluluk isteyen bir canlı. Çünkü evcilleşme sürecinde en yüksekte olan canlı, yani insana en yakın noktada olan canlı. Bu da şöyle bir handikap oluşturuyor köpek açısından. İnsansız artık yaşayamayacak pozisyonda olan bir canlı. Özellikle apartman dairelerinde, evlerde yaşayan köpeklerde mesela bu bir kedi olsa çok ciddi bir sıkıntı oluşturmuyor. Gürültü sıkıntısı yok. Çok rahat bakabiliyorsunuz. Kimse şikayetçi olmuyor ama köpek olduğu zaman düzgün gezdirmezseniz, egzersiz etmezseniz, ihtiyaçlarını karşılamazsanız apartmanda veyahut da evlerde bir arada yaşamak mümkün olmayabiliyor. O yüzden köpek sahiplenecek olan kişilerin bu konuyu iyi düşünmeleri gerekiyor. Çünkü ciddi sorumluluk isteyen bir canlı. Köpek ciddi interaktif diyalog isteyen bir canlı. İnteraktif diyalog olmadığı takdirde son derece mutsuz olan ve uyumsuz olan bir canlı. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Köpek sahiplenmeden önce bütün bunlara karşılık gelebilecek misiniz? Köpeğin insana olan bağımlılığı, daha doğrusu insansız yaşayamama durumunu mutlaka sindirerek köpek sahibi olmanız gerekiyor. Kediden çok farklı ama tabii ki en güzeli muasır medeniyetler seviyesine kediyle köpek aynı evde bir arada yaşamak. İki farklı türle bir arada yaşamak çok eğlenceli. Onların kendi aralarındaki interaktif diyalogları incelemek çok eğlenceli. Ayrı ayrı incelemek çok eğlenceli. Eğer imkanınız varsa, benim kendi kedilerimin hepsi sokak kedisi. Sokaktan edindiğim kediler. 6 tanesi fiziksel engelli olan kediler. Özellikle biliyorsunuz köpek sahiplenmede de, kedi sahiplenmede de sokakta yaşayamayacak pozisyonda olanlar, sağlıklı olanlar bir şekilde hayatını idame ettirebiliyor. Ama sakat olanlar ne avlanabiliyorlar ne de mücadele içerisinde kendilerine yer bulabiliyorlar. O yüzden kedi olsun, köpek olsun sahiplenmek istediğiniz zaman fiziksel engelli hayvanlara öncelik tanımanıza, yaşlı hayvanlara öncelik tanımanızı tavsiye ediyorum. Benim kedilerim ve köpeklerim bir arada huzurlu bir şekilde hepimiz çok rahat yaşıyoruz. Eğer imkanı varsa ve bazıları şunu söyleyebilir,
kedi hayatta nefret ederim falan, bu tip söylemler de çok doğru söylemler değil. Eğer kediyle tanışırsanız, her ne kadar köpek insanı olduğunuz ve köpekleri sevdiğinizi düşünüp kedilere çok yakın olmadığınızı düşünseniz de yaşamadan bunu algılama şansınız yok. Denemenizi tavsiye ederim. Bir kediyle ve bir köpekle bir arada yaşamak veyahut da kedi ve köpekle bir arada yaşamak bambaşka bir tat.